Sayın Gülen'i ve hizmet hareketini düşününce, Sayın Gülen'in gerçekten fevkalade bir insan olduğunu görüyorum. Gıpta ettiğim biri olarak, benim için bir akıl hocası olabilecek biri olarak Sayın Gülen'i ciddi anlamda destekliyorum. İsmim Bill Crowell. Boston Avenue Birleşik Methodist Kilisesi'ndeki rahiplerden biriyim. Yaklaşık 10 yıldan beri Tulsa'da yaşıyorum. Burada Tulsa'daki dinlerarası grupların ve toplulukların içinde yer alıyorum. Hizmet hareketi hakkında ilk olarak 2,5 yıl önce Türkiye'ye gittiğimde bir şeyler öğrenmeye başlamıştım. Geziyi Rain Türk Evi ve onların organizasyonları önermişti. Hizmet hareketinin parçası olan birçok şirket, kişiler ve aileler olduğunu öğrendim. Birçok kişiyi ve kuruluşu kapsayan çok büyük bir ağları olduğunu öğrendim. Bize ev sahipliği yaptılar. Oradayken bizi ciddi anlamda misafirperverlik gösterdiler. Hareketi ilk anlayışım ve öğrenişim böyle oldu. Tabii bu sadece bir ön bilgiydi. Sayın Gülen hakkında bildiklerimi bir televizyon belgeseli sayesinde öğrendim. 60 dakika adlı belgesel programı onun hakkında bir bölüm yapmıştı. Sonrasında gazetede Sayın Gülen hakkında birkaç yazı okudum. Kendisini nasıl halkın nazarından uzaklaştırıp Amerika'da yaşamak durumunda kaldığını gördüm. Kanaatimce böylelikle Türkiye'de ya Sayın Gülen'e ya da bir şekilde harekete zarar vermek isteyen ya da hareketin Türkiye aleyhine işler yaptığını düşünen insanların müdahalesi olmadan hareketi uzaktan yönetebiliyor. Kendisi hakkında çok olumlu düşüncelerim var. Çünkü gerçekten mübarek bir insan. Bence pozisyonunu ve popülaritesini iyi bir amaç için kullanıyor. Kameraların önündeyken sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda tüm dünyada yapılan güzel faaliyetleri çok açık bir şekilde anlatabilmek için çok çabaladığını düşünüyorum. Yani kendisi hakkında çok pozitif bir kanaatim var. Bence hizmet hareketinin en önemli yönü kurulan okullar ve Sayın Gülen'in eğitime vurgu yapması ve bu vurgunun tüm dünyaya yayılması. Bence bir dünya görüşünü ya da bir durumu gerçekten değiştirmek istiyorsanız bunu gençlerinizle yapmak için onlara yardımcı olmaya çalışırsınız. Çocuklarla, gençlerle ve onlara eğitim veren öğretmenlerle çalışmanın hareketin imkanlarının büyük kısmını kullanabileceği harika ve akıllıca bir yol olduğunu düşünüyorum. Ve göründüğü kadarıyla da bu işi çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Hizmet hareketinin eğitime ve inşa edip bağlı bulundukları tüm okullara olan vurgusunun sahip oldukları hareketi büyütebilmek için harika bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
Bir video gördüm ve farklı okullar hakkında bir şeyler izledim. Hizmet hareketinin bu okullarla ve eğitimle bu kadar bağlantılı olduğunu görmek, kız ve erkek çocukların birlikte eğitiliyor olması beni ümitlendirdi ve sevindirdi. Çünkü eğitim çocukların geleceği için sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada son derece kritik. Sanırım Sayın Gülen, hizmet hareketi aracılığıyla insanların İslam'ı benim bildiğim gibi bilmeleri, İslam'da var olan iyiliği anlamaları, İslam'ı barışçıl ve sevgi dolu bir din olarak görmeleri için çalışıyor. Türkiye'deki Müslümanların, hatta dünyadaki Müslümanların büyük çoğunluğunun çok barışçıl insanlar olduklarını göstermeye çalışıyor. Buraya gelip sevgi dolu ve barışçıl bir din hayatı yaşıyorlar. Hizmetin Hristiyanlıkta da yer alan, kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız başkalarına da öyle davranın anlayışıyla çok benzerlikler taşıdığını düşünüyorum. Dünyanın farklı yerlerinden insanları Türkiye'ye gelmeye, yiyecekleri tatmaya, çevreyi ve bir Hristiyan olarak kesinlikle benim tarihimin de bir parçası olan tarihi yerleri görmeye davet etmelerinin kayda değer olduğunu düşünüyorum. Kapılarını bize açıyorlar. Ücretini ödememiz beklenmeden bize bir sürü şey verdiler ve her şeyi yüzlerinde bir gülümsemeyle ve ciddi anlamda bir zevkle yapıyorlardı. Ve bütün bunları görüp ne diyebilirsiniz ki? Burada yanlış bir şeyler var, kötü bir şeyler var demek çok zor. Bazıları yapılanlara propaganda olarak bakabilirler. Hizmet hareketi hakkında bazı insanların bilmediği belli bir anlayışı öne sürmek için yaptıklarını söyleyebilirler. Ama ben böyle bir şeye hiç şahit olmadım. Biz oradayken insanların gerçekten samimi olduklarını gördüm. Ve sorular sorduğumuzda sorularımız açık ve net bir şekilde cevaplandı. Gördüğüm her şeyden çok memnun kaldım. Burada Tulsa'daki Dinlerarası diyalog faaliyetlerinin epey içindeyim. Diyalog faaliyetlerinin değerini biliyorum. Tulsa'da biz diyalog değil, triyalog diyoruz. Çünkü Hristiyan, Musevi ve Müslümanları farklı konularda bir araya getiriyoruz. Bence hizmet hareketi gibi bir organizasyonun bunları yapması, diyaloğa bu kadar önem vermesi müthiş bir şey. Bu durumun sizinle konuşmaya açığız, görüşlerinizi dinlemeye, sizin de bizim görüşlerimizi dinlemenize açığız diyerek insanlar arasında güven inşa eden büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabildikleri birçok yerde, birçok şehirde farklı gruplar ve diyaloglar başlatabilmeye yardım ettikleri sürece daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Yani bunları yapıyor olmalarının hizmet hareketi için büyük bir artı olduğuna inanıyorum. Yardım faaliyetlerinin hareketin dünyaya ve dünyadaki farklı ülkelere bırakabilmeyi umduğu anlayışın bir diğer örneği olduğunu düşünüyorum. Ve bunu çok önemsiyorum. Biz hep beraber bir toplumuz. Biz sizin toplumunuzun bir parçasıyız. Felaketler olduğunda, kötü şeyler olduğunda, kendi dinimizden olmayan, bizimle herhangi bir görüş paylaşmayan insanlara bile yardım etmek için orada olacağız. Sizin yanınızda olacağız. Maddi yardım sağlayacağız. Battaniyeler vesaire sağlayacağız demeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bu harika bir şey. Amerika onlardan böyle bir şey yapmalarını istediği için yapmıyorlar bunları. Kendileri istedikleri için yapıyorlar. Bu son derece övgüye değer, takdire değer bir şey.
Sanırım ne zaman tüm dünyada bu kadar büyük bir alanda böyle işler yapan bir organizasyon olsa, insanların şüphesini çekiyor ve belki arkasında bir siyasi motivasyon kaynağı olabileceğini düşünüyorlar. Biliyorum ki medyanın dünyadaki İslam'ı sunuş şeklinden, İslam'la bir terörist arasında bağlantı kurulduğundan, insanlar İslam'la şiddet ve terörizmin bir şekilde bağlantılı olduğu düşüncesine yanlış da olsa kapılabiliyorlar. Bu yüzden hizmet hareketi çıkıp bizim tek derdimiz eğitim dediğinde insanlar tamam ama ne şekilde bir eğitim? Çocuklara saldırgan olmayı öğreten bir eğitim mi diye şüphelenmeye başlıyorlar. Ben bu şekilde olduğunu hiç düşünmüyorum. Verilen eğitimin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Tanıdığım en kabiliyetli ve en akıllı kişilerden bazıları Müslüman insanlar. Bahsettiğim kişiler doktorlar, avukatlar, öğretmenler, üniversitelerde profesörler, çok zeki insanlar, eğitime çok önem veriyorlar ve hizmet hareketinin de bu konuda aktif olduğunu gördüğümden beri yaptıkları her işi alkışlayanlardan biriyim. Diğer insanların okuduğum ve gördüğüm argümanlarından etkilenmedim. Bu hareketin çok iyi ve faydalı, iyi işler yapmaya çalışan insanların bir araya geldiği güzel bir organizasyon olduğu yönündeki görüşüm hiç değişmedi. Ve bunun değişeceğini de hiç düşünmüyorum. Hizmet hareketinin geliştirilebilmesi için neler önerirdim gerçekten bilmiyorum. Çünkü insanlara birçok şekilde yardım ettiklerini gördüm. Yaptıkları insani yardımları gördüm. Herhangi bir tavsiyede bulunacak olsam, mesajlarını başkalarına ulaştırmanın yollarını bulmaları olurdu. Tıpkı şu an bizim burada yaptığımız gibi görüntüler çekip, bu güzel mesajları daha fazla insana ulaştırmak, başkalarının hareket hakkında bir şeyler okumasına imkan vermek, haber kuruluşlarının yapılan güzel işleri gösterecek şeyler sunmasını sağlamak gibi şeyler yapılabilir. Gerçekten aklıma gelen tek şey bu. Diğer taraftan sözlü olarak kişi kişi gezip, insanlara gidip Türkiye'yi görmeye davet etmek de çok güzel bir yol diye düşünüyorum. Bizim valimiz de gitti. Tulsa'daki birçok önemli insan Türkiye'ye gitti. Raindrop Türk Evi'nin bu faaliyetler için finansman sağladığını, bu faaliyetlerin yapılmasına yardım ettiğini biliyorum. Bu ne kadar harika bir şey. Önem verdiklerini söyledikleri şeyler için para harcamaktan da geri durmayan bir grup görmek gerçekten övgüye değer. Sayın Gülen'i ve hizmet hareketini düşününce, Sayın Gülen'in gerçekten fevkalade bir insan olduğunu görüyorum. Gıpta ettiğim biri olarak, benim için bir akıl hocası olabilecek biri olarak, Sayın Gülen'i ciddi anlamda destekliyorum. Ben kendi dinimi tüm dünyadan insanlarla paylaşmak istesem, Sayın Gülen'e bakıp İslam'ın iyiliğini tüm dünyaya yayma şekli açısından benim örnek alabileceğim, takip edebileceğim biri derdim. Çünkü çok önemli bir örnek. Kendi Hristiyanlığım ve dinimin güzelliklerini göstermek için de ben de böyle şeyler yapmalıyım derdim. Bizlerin birçok ortak yönümüz var ve Sayın Gülen'in bu yönleri harika şekillerde gösterdiğini düşünüyorum. Bu yüzden burada olduğunu bilmekten mutluyum. New York yakınlarında yaşarken bile sadece kendisi olarak yazılarını yazarak, istediği röportajları yaparak dünya üzerinde büyük bir etkisi var. Kendisinin çok etkileyici olduğuna inanıyorum.
Sayın Fethullah Gülen, özgürlüğü, hoşgörüyü ve diyaloğu teşvik eden bir imam. İslam'ın şiddet içeren veya fazlaca siyasi bir din olduğunu sık sık düşündüğümüz böyle bir zamanda, Sayın Gülen'in yazılarının taze bir soluk olduğunu düşünüyorum.